Merhabalar arkadaşlar. Bugün amacım sizlerle Türkiye şartlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgiler doğrultusunda ve talimatlar doğrultusunda nasıl güvenli ve yasalara uygun uçuşlar yapmamız gerektiği konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum. Drone'umuz 249 gram. Mevcut talimatta 500 gram altı dronlar bu talimatın her ne kadar kapsamı dışında tutulsa da gerçek hayat çok öyle gitmiyor. Yapılan yazışmalarda nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda birazdan sizlerle bilgiler paylaşacağım. Bu drone'um toplamda 249 gram, modeli markası DJI Mini 2. Tamamen amatör ve spor amaçlı uçuşlar yapmak istiyoruz ama uymamız gereken ne yazık ki kurallar var. Bu konuda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün mevcut yayınlamış olduğu talimatla bizlere yönelik bir takım iyileştirmeler yapmasını bekliyoruz. Detayları birazdan sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesine girdim. Amacım 249 gram ağırlığında olan ya da İHA talimatnamesine belirtildiği üzere 500 gram altı olan insansız hava aracımla ya da drone'umla ilgili uçuş yapmama yönelik bilgiler arıyorum. Nasıl bir yöntem izlemem gerektiğini anlamaya çalışıyorum. Öncelikle tabii ki bu konuda yayınlanmış olan gene Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimatı açtım, onu okudum. Talimatın ikinci maddesinde kapsam bölümünde şöyle der: aşağıdaki insansız hava sistemleri bu talimatın kapsamı dışındadır. Nelermiş bunlar? Devlet insansız hava araçları, yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler ve son madde ki bu beni ilgilendiriyor: azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA'lar, insansız hava aracı sistemleri talimatı kapsamı dışındadır. Dolayısıyla hiçbir şekilde benim aslında buradaki talimata bağlı olarak bir yol izlememem gerektiğini düşünüyorum ama gerçek hayat ne yazık ki öyle değil. Yapılan yazışmalarda tabii ki öncelikle bir hangi alanlar kırmızı, hangi alanlar yeşil, onunla ilgili bir haritamız var. O haritaya ulaşmak gerekiyor. O haritaya da bakın, mesela burada Muğla bölgesini seçtim ya da yaşadığım Ankara'yı seçeyim buradan. Ankara'yı seçtiğim zaman Ankara'nın zaten merkezi olduğu gibi kıpkırmızı. Dolayısıyla buralarda izinsiz ya da bu talimatta belirtilen kurallara uymadan uçmam mümkün değil. Dolayısıyla kendime yeşil alanlar seçmem gerekiyor. Ama burada da Ankara içinde de herhangi bir yeşil alan göremiyorum. Şuralar falan var. Altındağ, Elmadağ. Aslında tabii bizim drone sahipleri olarak amacımız biraz da turizme destek vermek için YouTube kanallarımızda çekmiş olduğumuz videolarda gezmiş olduğumuz bölgeleri tanıtmak. Drone uçuşlarıyla biraz daha çekmiş olduğumuz videoları görselliğini arttırmak. Burada şöyle bir bilgi verilmiş: azami kalkış ağırlığı 500 gram altı İHA sahipleri yeşil bölgelerde mülki idare amirine bilgi vererek uçuş gerçekleştirebilirler. Yani örneğin ben Bodrum'a gittim. Bodrum'da tabii biraz önce baktığım birçok yer kırmızı ama çok nadir de olsa birkaç yeşil alan var. Bu yeşil bölgede uçurmak istiyorsam uçuş gerçekleştirmek istediğim bölgenin idare amirine ya da kaymakamlığına bir e-mail atarak, bir mesaj atarak gerçekleştirmek istediğim uçuşla ilgili bilgileri vermem yeterlidir diye anlıyorum. Onun dışında yeşil bölge haricinde ise uçuş izni başvuru formu ile resmi olarak genel müdürlüğümüze başvuru yapılabilir diyor. İşte olay buradan sonra karışıyor zaten. Bakın, o formu da indirdim. O formu da açtığımız zaman İHA uçuş izni talep formu. Bu ne için? Kırmızı bölgeler için. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bu formu doldurup, varsa ki diğer bilgiler, onu da birazdan açıklayacağım, onlarla birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurunuzu yapıyorsunuz. Burası başvuru sahibinin adı, adresi, telefonu, e-postası. Uçuş amacının ticari ve Ar-Ge olduğu soruluyor. Bu mesela bize uymuyor. Biz bireysel kullanıcıyız ve ne amacımız ticari bir uçuş gerçekleştirmek ne Ar-Ge. Dolayısıyla buraya ben bu formu doldururken yazma ihtiyacı hissettim. Bu ne ticaridir ne Ar-Ge'dir. Spor ve amatör amaçlı bir uçuş. Sonrasında sigorta poliçe numarası, tabii ki bu formla birlikte yapmış olduğum yazışmalarda benden üçüncü şahıslara verilecek olan zararları karşılık bir sigorta poliçesi hazırlamam istendi. Ama bakın, bu formda da
bu folişenin sadece ticari ve Ar-Ge amaçlı uçuşlar için istendiği söylüyor. Burada da bir çelişki var. İHA kayıt numarası, benim cihazım zaten 500 gram altı olduğu için ne İHA 0, ne İHA 1, ne İHA 2, ne İHA 3 sınıflarına giriyor. Orayı da mecburen boş bırakıyorum. İHA tipi 0-499 gram arasındaki kutuyu işaretlemem gerekiyor. Pilot lisans numarası, İHA pilot kayıt numarası zaten benim cihazım sistemde kayıtlı olmadığı için burayı da boş bırakmak durumunda kalıyorum. Geriye kalan uçuş tarihlerini yazabilirim. Buralar tamam. Uçuş saatini, başlangıcını ve bitişini yazabilirim. Uçuş irtifası, AGL ve MSL kodları basılan bunun detayları var talimatta. Oradan temin edebilirsiniz. Ama uçuş irtifasının bilgilerini vermek de gerekiyor buradan anlaşılacağı üzere ve uçuş yapılacak bölgede il, ilçe ve bölgenin de yazılması söyleniyor. Yine uçuş yapılacak bölgenin koordinatlarını kuzey ve doğu olmak üzere derece dakika saniye cinsinden. Bunu da Google Earth'ten temin edebiliyorsunuz. Hadi diyelim bunları da yazdınız. Sonra uçuş yapılacak bölgeye ilişkin koordinatların tamamlaması. Bakın buradaki bütün bilgiler tamamen ticari ya da bir Ar-Ge amaçlı yapılacak, yani daha bir profesyonel amaçlı yapılacak uçuşa yönelik istenilen bilgiler. Hadi siz bireysel olarak da yapacak olsanız bu bilgileri bir şekilde öngörüp de yazabilirsiniz. İHA kalkış adresi, bulunduğunuz bu uçuşu yapacağınız yerin açık adres ve koordinatları, inişinde adres ve koordinatları bir doldurduktan sonra açıklamalar kısmına eğer varsa ek bilgilerinizi yazıyorsunuz. Bu bilgi ve taahhüt kısmında yazılanları da kabul ettiğinizi öngörüyorsunuz ya da kabul ediyorsunuz. Daha sonra adınız, soyadınız, ünvanınız, tarih ve imzanızla bunu gönderiyorsunuz. Fakat bu formu gönderdikten sonra karşı taraftan sizden her ne kadar bu uçuşun amatör ya da spor amaçlı olduğunu belirtmenize rağmen ve 500 gram altı bir İHA'nın da aslında bu talimatnamenin kapsamı dışında olduğunu belirtmenize rağmen siz benden sigorta polişe numarası ve günlük 140 ya da 180 lira, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim, bir ücretin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yatırıldığına yönelik bir belge talep edildi. Tabii ben artık bundan sonra çok ilerlemek kararı alamadım. Burada durdum. Sadece artık bundan sonra yapacağım benim haritaya bakarak yeşil alanları seçmek ve yeşil alanlarda da bağlı olduğumuz kaymakamla bir mail atarak uçuşla ilgili bilgileri verip uçuşu gerçekleştirmek şeklinde anlıyorum. Dolayısıyla bu şartlarda Türkiye'de 500 gram altı bir İHA'yı uçurmak özellikle kırmızı bölgelerde gerçekten çok çok zor. Bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bir adım atarak bizim gibi sadece ticari ya da Ar-Ge amacı olmayan tamamen amatör ve spor amaçlı uçuşlar yapacak arkadaşlara önünü açmak konusunda bir destek ve yardım bekliyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.